Merhaba, sen de zaman zaman hayatın çok üzerine geldiğini ve zorluklarla başa çıkmakta zorlandığını hissediyor musun? Aslında hepimiz bu tür anları yaşıyoruz ama fark şu ki bu anlar karşısında verdiğimiz tepkiler zihinsel dayanıklılığımızı artıyor. Zihinsel dayanıklılık özel bir yetenek değil, aslında herkesin sahip olabileceği bir beceri. Bugün seninle sahip olabileceği bu zihinsel dayanıklılığı geliştirmen için 5 temel adımdan bahsedeceğim. Bu adımlar hem günlük yaşamın getirdiği temel stresle başa çıkmanda hem de uzun vadede daha güçlü ve diri bir da sana fayda sağlayacak. Videonun sonuna geldiğimizde de bu video ile ilgili beğen butonuna tıklamayı, takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutma. Hazırsan başlayalım. Evet, adım 1. Duygusal farkındalık. Bu farkındalık aslına bakarsan güçlü bir zihnin ilk ve en önemli adımıdır. Zihinsel dayanıklılığını arttırmanın en önemli yolu önce duygularının farkına varmak ve onları tanımaya başlamaktan geçer. Tabii ki de tanıyıp, anlayıp, kontrol edebilme becerisiyle birlikte duygusal farkındalığa sahip olacaksın. Peki nedir bu duygusal farkındalık dersen eğer biraz daha detaylıca bahsedeyim sana. Tek bir cümle bile özetleyebilirim aslına bakarsan bu kavramı. Duyguların farkına varıp, onları anlayıp, onların seni nasıl etkilediğinin sonuçlarını görebilme becerisidir. Yaşamda birçok insan duygularını tanımadan, onların farkına bile varmadan onların etkisinde hareket eder. Bir gün kendini aşırı stresli, gergin bir şekilde bulabilirsin ama ertesi gün o kadar mutlu, o kadar huzurlu, o kadar şen şakrak olabilirsin ki belki sen de bunları yaşıyorsun. Hiç düşündün mü? Ama işte buradaki şey şu, neden bunları yaşıyoruz? Genelde birçok insan farkına bile varmıyor. Yani neden bir gün çok kötü hissediyorsun da ertesi gün o kadar mutlu, o kadar güzel ve o kadar keyifli hissediyorsun. İşte duygusal farkındalık burada devreye giriyor. Her gün kendine biraz zaman ayır aslına bakarsan. Bunu kendin için yap. Çünkü o gün hissettiğin duyguların neden hissettiğinin temellerine inmeye çalış. Yani kaynak ne? Hangi duyguyu hangi olaydan sonra yaşıyorsun ya da yaşadın? Onu ortaya çıkaran olay ve kaynak neydi? Kaynağı gördüğün zaman onu kontrol etmesi senin için çok daha basit bir hal almaya başlayacak. Mesela en güzel duygusal farkını görebildiğin şey gün tutmak. Her gün ne yaptığını yaz. Artık o kadar güzel bir dünyada yaşıyoruz ki modern dünyada cep telefonuna bir ses kaydı bile atabilirsin. O gün ne yaptığınla alakalı ama yazılı yapman ve kitap, defter, kalem eski usul kullanman aslında burada daha faydalı olur ama ona vaktim yok diyorsan bir yerden başlamak da güzel. Cep telefonuna notlar al mesela. Bugün şunları yaşadım, bugün bunları yaşadım gibi. Ve tabii o gün yaşadığın duyguları da yazmaya başla. İşte bugün şununla görüştükten sonra şunları hissettim, bunu yaptıktan sonra bunu hissettim gibi duygusal farkındalığını güçlendirecek bir günlük tutmakla başlayabilirsin. Yine zihinsel dayanıklılığını arttıracak önemli adımlardan bir tanesi yani bir sonraki adım hedef belirleme ve netlik. Evet, zihinsel dayanıklılığını geliştirmek istiyorsan hayatında belirli hedeflerin olacak ve odaklanacağın şeyler mutlaka olmalı. Eğer sıfır odaklı ve sıfır hedefle ilerliyorsan ki bu arada hayallerinden bahsetmiyorum. Hedefe dönüştürdüğün hayallerin artık olması için çaba sarf ettiğin şeylerle alakalı odaklanma ihtiyacı hissettiğin noktalar ve hedeflerle duygusal farkındalığını da güçlendirerek aynı zamanda zihinsel dayanıklılığını da güçlendirecek adımları atmaya başlayabilirsin. Böylelikle önünde bir yol haritası olur. Önündeki bu yol haritası seni doğru yola götürmek için zihinsel dayanıklılığını güçlendirecek önemli motivasyon unsurlarından biri olacak. Ama hedeflerini koyarken dikkatli ol. Başaramayacağın ya da çok ütopik hedefler koymak yerine küçük küçük hedeflerle başarıya doğru giden yolculukta hem kendini motive edersin, başarılı olma hissiyatını yavaş da olsa yaşamaya başlar ve küçük adımlarla büyük hedefe ulaşırsın. Hem de bu motivasyonun yanında zihinsel dayanıklılığını güçlendirmeye başlarsın. Neden? Çünkü karşılaşacağın zorluklarla ilgili artık seni bağlayan, senin odaklanmanı güçlendirecek bir hedef ve yol haritan var. Yol haritan olmadığı zaman da o zaman zihinsel dayanıklılığın da geri gitmeye başlayacak. Bundan emin olabilirsin. Ve hedeflerden sonra bir sonraki adım stres dayanıklılığı. Evet, günümüzün en temel problemlerinden biri. Çok stresli bir dünyada yaşıyoruz. Her yere koşmak, her yere yetişmek ve aynı anda birçok şeyi yapabilmemiz gerekiyor. İşte bu eğitimi zaten bunun için tasarlamıştım. Çok fonksiyonlu düşünmeyle aynı anda birçok farklı şeyi düşünüp karar alabilme becerini geliştirmek için. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Önce bak şuradan başla stresle ilgili. Stres bu yaşamın bir parçası ve yok etme şansın ne yazık yok. Bununla yaşamayı öğrenmek ve bunu kontrol etmek zorundasın. Evet, stresi yönetmek için en önemli iki tane tekniği sana söyleyeceğim. Bir tanesi nefes egzersizleri. Nefes egzersizlerini hayatına eklemeye çalış. Derin nefesler alıp bir şeyle ilgili karar vermeden önce ya da stresli bir durumdayken nefesine odaklanıp ki bu da bilimsel
bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Nefes egzersizleri hem kalp atış hızını yavaşlatır hem de stresli olduğun anlarda senin daha kolay sakinleşmeni sağlar. Ve nefes egzersizleriyle yavaş yavaş stresini kontrol altına alabilmeyi öğrenebilirsin. Bununla birlikte nefesin yanında zaman yönetimi kavramını da hayatına geçirmen senin daha az stresli olmanı sağlar. Unut, zamanı doğru yönetmeye başlarsan ve zamanı efektif harcayabilirsen o zaman daha az stresli olacaksın ve görevleri tamamlaya ilerlediğin için stresle daha kolay mücadele edebilmeye başlayacaksın. Çünkü biliyorsun o kadar çok uyaran var ki etrafımızda. Yani 24 saatin uykuda bile birçok zamanını bir şeyleri düşünerek, bir şeylerle ilgili vakit harcayarak ya da işte uyandığımız zamanlarda gerekli gereksiz birçok şeyi yaparak harcıyoruz. Ama doğru zaman yönetimi ve her şeyi zamanında yapabilme becerisi böylelikle senin bir şeylere yetişme korkunu yavaşça azaltmaya başlayacak, aynı zamanda da stresini dengelemeye başlayacak diyebiliriz. Ve dördüncü adım esneklik. Değişimlere ayak uydurabil. Dünya çok hızlı değişiyor. Bugün 80 sene öncesiyle 100 sene öncesiyle aynı dünyada yaşamıyoruz. Aynı zaman diliminde yaşamıyoruz. Hatta zamanı bile aynı hızda yaşamıyoruz. Bundan 30 sene 40 sene önce cep telefonları yokken, iletişim daha kısıtlıyken belki de çok daha özgür bir dünya yaşıyorduk ama şu anda sen de çok iyi biliyorsun ki mesela bir yerde buluşacağın zaman insanlar eskiden geç kalmazdı, şu an geç kalabilmeye başladılar. Neden? Çünkü telefonla arıyor ve ben geç kalacağım diye haber veriyor. Tabii saygılı insanlardan bahsediyorum. Ama cep telefonu olmadığı zamanlarda genelde insanlar zamana daha saygılıydı. Ve buradan bu değişimin aslında bizi ileri ya da geri götürdüğü noktasından bahsetmiyorum. Bizi ne kadar zorlamaya başlamasından bahsediyorum. Ve bu değişimlere ayak uydurmaya çalıştıkça daha güzel ve zihinsel bir esneklik kazanmaya başlayacaksın. Unutma ki değiştiremeyeceğin şartlar var dünyada. Değiştiremeyeceğin gerçeklikler var. Ve değiştiremeyeceğin gerçekliklere uyum sağlaman gerekiyor. Ve günümüzde rekabetin de bu kadar çok olması, ki ben ilkokuldayken yaklaşık dünya nüfusu 5 milyardı, şu an 9 milyara doğru koşuyor. Yani 30-40 senede ikiye katladı neredeyse ve rekabet de çoğalmaya başladı. Birçok insan artık o rekabetin içinde ne yapacağını bilemez durumda bir yerlere koşturmaya çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor ve buradaki en önemli şeyi kaçırıyorlar. Esneklik, günün şartlarına uyum sağlama. İletişim modellerimiz değişti, birbirimize bakış açımız değişti, odaklanacağımız şeyler değişti ve hayatın aslında yaşanış tarzı değişti. Ve biraz önce söylediğim gibi bunu kazanmanın en güzel yolu öncelikle olanı kabul etmektir. Değiştiremeyeceğin şeyleri kabul et ve onlara uyumlan. Böylelikle bu uyumlanma ile birlikte zihinsel dayanıklılığın da güçlenmeye başlayacak. Ve değerli dostum, son adıma geldiğimiz zaman olumsuz düşünceleri zihninden çıkar ve olumluya odaklanmaya çalış. Hayat evet gerçekten çok kötü. Birçok farklı sıkıntı var, birçok farklı stres kaynağı var. Dünyada birçok şey oluyor, acı tatlı her şey oluyor. Ama sen kendi olumlu dünyanı yaratabiliyor musun? Kendi çevrenle birlikte çevrendeki insanları olumluya çekebiliyor musun? Hatta insanları bırak, önce kendini çekebiliyor musun? Olumlu noktaya doğru düşünce kalıpları geliştirmeye başla ve sana çok komik gelecek ama olumlu aforizmalar senin zihninin dayanıklılığını arttıracak en güzel silahlardan bir tanesi. Ve olumlu düşünceyi alışkanlık haline getirmeye çalış. Negatif kolaydır. Negatifi herkes hemen şey yapabilir. Mesela iki tane insan düşün. Bir tanesi ekonomik krizin olduğu bir dönemde işlerini büyütüyor. Diğeri ekonomik krizin olduğu bir dönemde işlerini büyütemiyor ve batıyor. Bu ikisinin arasındaki fark neydi? Sadece şans mıydı? Ya da olumlu düşünerek her krizin bir fırsat olduğunu görebilmek miydi? Ve kendini rahatlatmak için nasılsa Ahmet'in de borcu var, nasılsa Ayşe'nin de borcu var, benim de var, o zaman herkesin borcu var falan gibi bir kalıptan çık. Çünkü negatifin motivasyonu çok daha çabuk yayılır. Zaten böyle deyip kabullenişe geçersin. Ama içinde olduğun şartlar içinde seninle aynı şartlara sahip bu döngüyü kırabilen insanlar da var mı? Sen neden olmayasın? İşte olumlu düşünmeyi alışkanlık haline getirmeye başladığın zaman, yani bu demek değil ki hayat toz pembe, işte ne kadar güzel, ay sevgi pıtırcığı gibi geziyoruz. Hayat bu değil. Hayat bunun içindeki sıkıntıların arasında negatiflerin içindeki olumluları görebilme becerisi aslına bakarsan. Ve burada olumlu alışkanlıklar edinmekten kastım sana kesinlikle toz pembe bir dünya hayali çizmek değil. Bu sıkıntılı dünyanın içerisinde kendi toz pembe dünyanı nasıl yaratabilirsin? Bunu düşünmeni istiyorum senden. Ve tabii olumsuz insanlardan uzak durmaya çalış. Çünkü olumsuz insanlar seni geri götürecek. Onlar sana hiçbir şey katmayacak. Kendi berbat çukurlarında seni de oraya aşağıya doğru çekmeye çalışacaklar. Kendini biraz daha olumlu insanlarla çevrelemeye çalış. O zaman daha pozitif bakış açıları da kazanmakta zorlanmazsın. Evet, sana bugün zihinsel dayanıklılığını arttırmanın 5 önemli adımından bahsetmeye çalıştım. Duygusal farkındalık, hedef belirleme ve odaklanma, stres yönetimi, esneklik ve olumlu düşünme. Bu 5 temel adımı hayatına adapte etmeye başladığın zaman zihinsel farkındalığın ve zihinsel dayanıklılığın da güçlenmeye başlayacak. Tabii bu konuda kendine haksızlık etme. Bu da bir süreç. Yani bugünden yarına şak diye
değişecek bir süreçten bahsetmedim sana. Zaman içinde yavaş yavaş gelişecek bir prosesten bahsettim. Şimdi bu stratejileri hayatına dahil et ve zihinsel dayanıklılığını artırarak daha güçlü bir duruş sergile. Unutma, güç seninle. Bir sonraki videomda görüşene kadar hoşça kal.